Bitirdik. Dönüyoruz. Şunu bir tutsana kanki. Şunu bir Mikrofon son zehrini kustu kardeşim, öyle söyleyeyim. Allah utandırsın. Allah utandırdı. Vedalar acıtır kanka. Size Red Refund ile ilgili bilgi vermek istedim. 1610 Baht refundumuzu aldık. İlk çekim başlar başlamaz yapın gelin abi. Zaten burası çok büyük bir havalimanı. X-Spray'inizi alın. Mis gibi devam edin. Gidin ülkenize dönün yani. Sağ olsunlar ekiplerin arkadaşlarımız bize ufak bir sürpriz yapmışlar. Şampanya doldurmuşlar. Bizim fakir ağızlarımız şampanyaya pek alışkın değil. Hani bira filan neyse de Evet, en son senin koltuğun altında böyle bir çuvalla cips falan vardı, onu hatırlıyorum ben. Bitirdik. Dönüyoruz. Geliyoruz, patlama geliyoruz. Geliyoruz, dur 2 dakika. Çıkardın mı Emre? Thank you. Thank you ka. Ben de onu hesaplamaya çalışıyorum. Muhtemelen gölge olacak. Bu tarafa doğru gideceğiz. Thank you. Şunu bir tutsana kanki. Şunu bir Allah'tan video kesilebilen bir şey. Eyvallah kanki. Anlat boş mikrofonu. Mikrofon yok kanki, mikrofonsuz takılıyor. Ay, mikrofon öldü mü artık? Son nefesini verdi mi kardeş? Mikrofon son zehrini kustu kardeşim, öyle söyleyeyim. Allah utandırsın. Allah utandırdı. Abi. Var mı diyeceğim bir şey? Yok, en azından Kapatıyorum. adadan çıkışımızı şöyle bir kayıt altına alayım dedim. Bir ara bir karnımızı doyuralım, sonra konuşuruz yere. Şöyle etrafta göstereyim. Hop. Böyle iskelemiz var. Bu taraf arkamız Pattaya. Hadi görüşürüz bakalım.
lagi. Gel bakalım. Bye bye. Vedalar acıtır kanka. Neyse bir dahakine bakacağız kardeş. Hadi gidelim. Bir sigara içelim. Şurada sigara içelim de sonra bir Sevil'in yapalım ya. 2 saat mi var? Selamlar. Tekrar Bangkok Havalimanı'na dönüşümüzü gerçekleştirdik. Şu an çok kısa bir açıp size Wet Refund ile ilgili bilgi vermek istedim. Biliyorsunuz ekipman almıştım. Onların refund'unu alabilmek için ilk başta gelip bu Bangkok Havalimanı'nın en sonunda olan, hani hatta bakın harfler falan yazıyor, UW. Yani içeri girdiğinizde en sağda Wet Refund for Tourist Information diyor. Oraya gidiyorsunuz. Size verdikleri evrağı ilk başta onaylatmanız gerekiyormuş. İyi ki ben sormuşum, check-in yaparken görevli hanımefendi söyledi. Dedi ki hani önce onaylatacaksınız, oraya bir gidin. Ben gittim, sadece mağazanın bana verdiği evrağı verdim, onayladılar. Sonra dediler ki immigration'ı geçtikten sonra şu numaralarda parayı geri alıyorsunuz. Ondan sonra şimdi immigration'a geçtikten sonra oraya parayı alıp çıkacağız inşallah, bir problem olmazsa. Ama en azından ilk onaylattığımız noktanın bir yerini göstermek istedim. Lazım olur da sonrasında. Şimdi alt kata iniyorum, giriş katına. Saatimiz, bakıyoruz buranın saatiyle 7'yi 13 geçiyor. Saat 9'u 10 geçene kadar bekleyin dedi. Standby biletimiz var yine. Muhtemelen full'e yakın. 7 ve 8. sıradasınız dedi pas bilet sahipleri olarak. Emre Niki ile beraber. Şimdi en alt katta bir food court vardı. Geçen sene de şeyden geldiğimizde beklemiştik. Ben yine oraya inip oradaki food court'tan bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra yaklaşık 1,5 saat kadar oyalanacağız. Sonrasında tekrar bankoya gideceğiz ve inşallah hani son dakika bizden başka standby çıkmazsa ya da son dakika bilet alıp gitmeye çalışan biri olmazsa bineceğiz uçağa. Yine detayları ileride paylaşacağım. Ya bakın, en alt başlangıç noktamıza geldik. Burada en altta Ursus Pattaya otobüslerinin çıkış var mı? Var. Evet, geldiğimiz nokta da burasıydı zaten. Buradan çıkmıştık. Buradan şöyle. Buradan şöyle. Eğer değişmediyse, çünkü geldiğimizde yani neredeyse bize sigara içecek zaman bile kalmadı. Biz direkt Pattaya otobüsüne, birazdan göstereceğim yerden bileti alıp 10 dakika içerisinde otobüsümüz kalkmıştı. O yüzden hani buradaki food court hala duruyor mu durmuyor mu bilmiyoruz. Şimdi girince anlarız. Bir kat daha ineceğiz. Emre de yazmadı. Şimdi biraz bugün aşağı doğru inerken de ne yaptığımızdan da bahsedeyim. Bunlar yukarı gidenler. Yukarı gidenler, evet. Şuradan ineceğiz. Bugün işte sabah 10-10.30 gibi kalktık. İşte hazırlığımızı yaptık. Yine çantalarımızı topladık. Sonrasında saat 11'de check-out'umuzu yaptık. Ondan sonra adadan dönüşe başladık. Sonra ilk başta adadan Pattaya'ya döndük. Feribotlarla.
30 wattlık o yavaş feribotlarla. Sonrasında hemen bir hızlıdan yemeğimizi yedik. Ondan sonra yemekten sonra da vaktimiz vardı zaten. Hani bugün de burada geçireceğimiz için gidip güzel bir masajımızı yaptırdık. Ondan sonra bizim eski otele yakın bir yerden, yine Walking Street tarafından. Ondan sonrasında masajımızı yaptırıp biraz rahatladıktan sonra da Grab çağırdık. Grab'le birlikte işte direkt bu havalimanına gelen otobüslere atladık. O arada çok yorgunum, yani masajdan sonra inanılmaz bir uyku çöktü. Hem Grab'deyken hem de gelirken o otobüste, yani Grab'de bir 10-15 dakika bayağı derin uyumuşum. Sonrasında otobüste de bize zaten ayrı koltuklar vermişlerdi, önlü arkalı falan. Ondan sonra Emre de ben de rahat bir buçuk saat falan uyumuşuz. Toplamda 1 saat 40 dakika, 1 saat 45 dakika falan sürüyor zaten. Ha evet, bakın Magic Food Airport Street Food diye yazıyor. Bir girelim bakalım. Geçen sefer geldiğimizde Pattaya otobüsünü beklerken uzun süre beklememiz gerekti, yaklaşık 2 saate yakın falan. Boş otobüs yoktu. O zaman burada hem yemek yiyip gayet güzel takıldık. Yani dünyadaki diğer havalimanlarında, özellikle Türkiye'de her şey çok pahalı. Burada neredeyse sokakta yediğin fiyata bir şeyler yiyip içebiliyorsun, gayet güzel. Şu otobüsün olduğu yerleri de göstereyim. Şurada yazıyor bakın, Pattaya Huayin diye. Oradan geçen sene 143 bahtı, bu sene 190 yapmışlar. Bakalım Emre'leri bulabileceğiz mi? Ben çok içeride çekim yapmayayım. Şöyle işte dondurması şeyi, her şey var. Ben bir içecek alayım, ondan sonra tekrar bir araya geliriz. Uçağa bineceğiz mi binemeyeceğiz mi, onları gösteririz. Haydi görüşmek üzere. Immigration'ı geçtikten sonra D kontuarında da evet, Refund for Tourist Office var. Oraya geldik. D kapıların orada kontrol. D kapıların orada. Ne kadar bekledik? 5 geçe başladı. 25 dakika sürdü. 25 dakikada çözüyoruz. Ama bizden sonra sıra bayağı çoğaldı. Yani eğer buradan refund alacaksanız şöyle gösterelim. Ne kadar? 1610 baht refundumuzu aldık. En azından bilgilendirme yapmış oldum. Ama dediğim gibi böyle 1 saate yakın bekleyecek bence en son gelenler. Ona göre hani Zaman ayarlamasını öyle yapın. İlk çekim başlar başlamaz yapın, gelin abi. Zaten burası çok büyük bir havalimanı. Gelin, tax free'nizi alın. Mis gibi devam edin. Gidin ülkenize dönün yani. Hadi bakalım. Evet, nerede kalmıştık beyler? Şampanyamızı hadi bakalım. Bir saate sağ olsunlar ekiplerin arkadaşlarımız bize ufak bir sürpriz yapmışlar. Şampanya doldurmuşlar. Bizim fakir ağızlarımız şampanyaya pek alışkın değil. Hani bira filan neyse de bir deneyeceğiz. Çok da güzel oluyor. Güzel bakıyor. Hadi o zaman. Sağlığımıza. Şey, soğuk hiç önemli değil. Hiç problem yok. Nasılsınız? Ekibi çekmiyorum bilerek. Rahatsızlık vermeyelim. Kesinlikle. Ama sağ olsunlar, çok inceler. Şampanya ikram ettiler. Kendine çevirebilirsin de yapmıyor suyu. Çok şeyi anlatabilirsin. Bizi standby kestiler yine. Evet. Gate'e kadar geldik. Muhtemelen son boş 2 koltuk. Ne diyorsun bu işe? Yine tek attık. Tek atmanı elimizde adettendir biliyorsun. İlk defa 2020 yılının Ocak ayında Tayland'a gelirken son yolcu olarak binmiştim ben İstanbul'da, Phuket uçağına. Şanslı bir gündü. Kafandakinin de orkid gibi duruyor olmasın kanka. Yani Tayland'dan dönüyor olmasak problem yok da.
zaman başladı. Bak geçen sene yine Batuhan'la birlikte aile seyahati gerçekleştirirken uçak büyük ölçüde doluydu. Ona ben tek attık tek gittik. Görüş dedik ya zaten tek attık tek. Biz geçen sene dönüşümüz efsaneydi. Herkes böyle bir haftaya yakın burada çile çekerken farklı destinasyonlardan dönmeye çalışırken biz Muscat üstünden tek atmıştık yani. Ya orada şöyle bir durum vardı. Sağlıkta ve Omre'de 2 tane uçak vardı. Türk Hava Yolları'na Bangkok, İstanbul'a İstanbul Yeni Havalimanı Safya'da. Bu seferler ikisi de dolu gözüküyordu. İşin içine bir de peynirler, pasyonuzlara girdiği zaman benim imkanı neredeyse kalmıyor. Çünkü TGS'cilerin kayıtçıları bile sıralamada bizden daha öndeler maalesef. Hal böyle olunca biz de risk almayalım. Orada 2 uçağın ikisine de binemeyiz. Sonra ertesi gün sabaha kalırız. Havaalanında rezillik çekme muhabbetlerinde. Orada bir risk aldık. Oman Air'ın standına gittik. Kontrolüne gittik. Oradaki personele sorduk. Onlar uçağın ağzına kadar doluydu. Sadece arada staff dedi. 2 tane yolcumuzun No-show olma ihtimali vardı. no-show olma ihtimali var. Evrak problemiyle alakalı. Böyle bir durumda onlara offload edeceğim, sizi alacağım. Öyle deyince de dedik, güzel. Bekledik. Gidin köşede bekleyin şimdi dedik. Gittik köşede dediğini yaptık, bekledik. Evet, biraz fazlasıyla taciz ettik kızı. Sürekli bakışlarımızla. Tamam öyle Evet sevgili arkadaşlar, burada çok kısa bir araya giriyorum. Biliyorsunuz bu tarz içeriklerin devamı ve bu işin devamlılığını sağlayabilmemiz adına bunu yapmamak için çok direndim, emin olabilirsiniz. Ama sizlerin desteği çok önemli. Bu tarz içeriklerin devamlılığı ve bizim daha motive bir şekilde bu işi yapabilmemiz için ücretsiz bir şekilde aboneliğinizi, like'larınızı, olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yazdığınız ufacık şeyler bile olumsuz dahi olsa benim için çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Eğer bunu yaparsanız gerçekten çok mutlu bir şekilde bu işlere, bu içeriklere, bilgilendirmelere, beraber eğlenmeye devam edeceğiz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Tamam öyle Sürekli biz buradayız, bizi unutma. küçük evlat böyle kaç böyle. Sonrasında bize biniş kartları verdi ama süremiz çok kısıtlıydı. Konuştuk. Zor için evet. Ana terminlerin en sonundaki kapıda Oman Air'ın uçak 87 değil mi? 787. Benim aynı evet. 787 uçağıyla aşağı yukarı 6 saatlik bir Bangkok Muscat arası bir uçuş yaptık. Muscat'a vardıktan sonra tam 3 saat sonra kalkan bir TKL Türk Hava Yolları uçağı vardı. Muscat İstanbul. Ona bindik. Arkasından da İstanbul'a bindiğimizde evet aşağı yukarı 2,5-3 saatlik bir kayıtla İstanbul'daydık. Gerçekten muntazam, keyifli, güzel bir uçuştu. Oradaki ekipler, arkadaşlar da ekip olduğumuzu öğrenince bize iyi niyetlerini ve ikramlarını Evet en son senin koltuğun altında böyle bir çuvalla cips falan vardı, onu hatırlıyorum ben. götüremedikten sonra ama verdiler, bir çuval cips verdiler. Neyse hadi. Afiyet olsun, şunları içip biraz dinlenelim değil mi? Keyfine bak. O zaman Antalya uçağında görüşürüz.